Bir iş yeriniz ya da işletmeniz var ve iş yerinizde yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya karar verdiniz. İş yeriniz büyük olabilir, bir anonim şirket ya da limited şirket olabilir yahut da küçük bir iş yeri olabilir. Hiç fark etmez. Yalnız dikkatinizi çekerim. Burada bugün ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmaktan bahsetmiyoruz. Onunla ilgili biliyorsunuz ki ayrı bir video yapmıştık. Bugün değineceğimiz konulara geldiğimizde ilk olarak yabancı uyruklu işçiyi iş yerinizde çalıştırabilmeniz için hangi kriterlere yani hangi asgari şartlara uymanız gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. İkinci olarak ise sistemden başvuruyu yaparken ne gibi belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecek ve dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir onları anlatacağız. İş yerinizde yabancı uyruklu çalıştırabilmek için bakmanız gereken birinci kriter iş yerinize kaç tane Türk işçi çalıştırmış olduğunuz. Eğer ki bilanço usulüne göre defter tutmakla yükümlü bir iş yeriniz var ise, burada hemen parantez açıyorum. Anonim şirketler ve limited şirketler biliyorsunuz bilanço usulüne göre defter tutmak zorundalar. Eğer ki böyle bir iş yeriniz var ise her bir yabancı işçiye karşılık 5 Türk işçi istihdam etmeniz gerekiyor. Hemen bir örnek veriyorum size. Diyelim ki iş yerinizde 50 tane Türk işçiniz var ve yabancı uyruklu almaya karar verdiniz. 10 tane yabancı uyruklu çalıştırabilirsiniz anlamına geliyor bu. Burada hemen bazı işyerleri için tanınmış olan bir avantajdan bahsetmek istiyorum. Eğer ki son yıl net satış tutarınız 50 milyon Türk lirasının üzerinde ise bu 5 Türk çalıştırma kuralından istisna oluyorsunuz. Ne zamana kadar? 5 yabancı kotasına kadar. Ne demek bu yani? Eğer ki bu miktarda bir net satış tutarınız var ise 5 yabancı iş yerinizde alıp çalıştırabilirsiniz. Ama 6. yabancıdan itibaren yine her bir yabancı için 5 tane Türk işçi çalıştırmak zorunda olacaksınız. Yabancı uyruklu işçi çalıştırabilmek için bakmamız gereken bir diğer kriter ise mali yeterlilik kriteri. Yani iş yeriniz yabancı uyruklu işçi çalıştırabilecek kadar yeterli büyüklükte mi? Şimdi bu konuyu ben 3'e ayırarak size anlatmak istiyorum. Birinci olarak iş yeriniz eskiden beri faal olan bir iş yeri olabilir. Buna bakacağız. İkincisi iş yeriniz yeni kurulmuş bir iş yeri olabilir. Ona bakacağız. Üçüncü olarak ise bir adi ortaklık yapmış olabilirsiniz. O durumda kriterler neler? Ona bakacağız. Şimdi iş yeriniz eski bir iş yeri ise sözünden ne anlamamız gerekiyor? Yani en az bir defa yıl sonu bilançosu ve gelir tablosu vermiş olması gerek. Eskiden beri faal olan iş yerleri için asgari bu şartı sağlamak gerekiyor. Ve bu iş yerlerinin yabancı uyruklu çalıştırabilmeleri için ya ödenmiş sermayelerinin asgari 500 bin Türk lirası olması gerek veyahut net satış tutarlarının asgari 8 milyon Türk lirası olması lazım yahut da ihracat miktarlarının asgari 150 bin Amerikan doları olması gerekiyor. Bu 3 kriterden herhangi birini sağlıyorlar ise yabancı uyruklu çalıştırabilirler. Biz bunları nereden anlıyoruz? Daha doğrusu sizin başvurunuzu inceleyen kişiler bunu nereden görecekler? Sizin sisteme yükleyeceğiniz bilançolardan, gelir tablolarından, faaliyet raporlarından vesaire. Bunlara daha sonra değineceğiz. Diyelim ki iş yeriniz eskiden beri faal olan bir iş yeri değildi, yeni kurulmuş bir iş yeri. Örneğin 2025 Ocak ayında faaliyete başladınız ve Mart ayında da yabancı uyruklu çalıştırmaya karar verdiniz ve bir başvuru yaptınız. O zaman neye bakılıyor? O zaman herhangi bir yıllık bilanço henüz vermemiş olduğunuz için, gelir tablosu düzenlememiş olduğunuz için o zaman en az ödenmiş sermayenizin 500 bin Türk lirası olması şartı aranıyor mali kriter olarak. Şimdi gelelim 3. hususa. Bir adi ortaklık kurmuş olabilirsiniz
Ve bu adi ortaklık için yabancı uyruklu başvurusu yapmış olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi adi ortaklıklar iki gerçek kişi tarafından kurulabilir, gerçek kişi artı tüzel kişiler tarafından kurulabilir veya birden fazla tüzel kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulabilir. Ortada bir adi ortaklık sözleşmesi olur her durumda da. Diyelim ki böyle bir iş yeri söz konusu ise o zaman ortakların tamamına bakılmıyor. Ortaklardan sadece birisinin demin saydığımız kriterleri gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Yani neydi bu kriterler? Ya en az 500 bin lira ödenmiş sermayesi olacak yahut net satış tutarı 8 milyon Türk lirası olacak veyahut da ihracat rakamı 150 bin Amerikan doları olması gerekiyor. Bu şartları ortaklardan, adi ortaklığın ortaklarından herhangi birisinin gerçekleştirmiş olması yeterli. Küçük çaplı iş yerleri yabancı uyruklu işçi çalıştırmak isterlerse ne olacak? Biliyorsunuz yabancı uyruklu işçi çalıştırmak için istihdam ve mali yeterlilik kriterlerini karşılamak gerek. Yani örneğin en az her bir yabancı için 5 Türk çalıştırıyor olmanız lazım. Yahut da iş yerinizin belirli bir mali büyüklükte olması gerekiyor. Ama küçük iş yerleri, örneğin bir kuaför dükkanınız var, bir terzi dükkanınız var, bir kuyumcunuz var, bir güzellik salonunuz var ve siz bu kriterleri karşılayamıyorsunuz. O zaman yabancı uyruklu çalıştıramayacak mısınız? Artık çalıştırabiliyorsunuz. Nasıl? Belli kurallara uymak şartıyla. Birinci olarak bu tür iş yerlerinde yabancı uyruklu çalıştırabilmeleri için bulacakları yabancı uyruklu işçinin son 5 yıl içinde en az 3 yıllık bir ikamet izninin, bir çalışma izninin bulunması gerekiyor veyahut da uluslararası koruma kapsamında en az 3 yıl ülkede kalmış olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir yabancıyı bulup da iş yerinizde çalıştıracak olursanız istihdam ve mali yeterlilik kriterlerinden istisna oluyorsunuz. Ama tek şart bu değil. İkinci ve üçüncü olarak dikkat etmeniz gereken bir takım şeyler de var. İkincisi nedir dediğimizde, ikincisi iş yerinizdeki çalıştırdığınız yabancı uyruklu sayısının Türk sayısından fazla olmaması gerekiyor. Örneğin iki tane Türk işçi çalıştırıyorsanız 3 tane yabancı çalıştıramazsınız. En fazla 2 tane yabancı uyruklu işçi çalıştırabilirsiniz. Bir diğer şart ise size tanınmış olan bu hakkı en fazla 3 yabancı için kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki iş yerinizde 3 tane Türk işçi var, 3 tane de yabancı uyruklu işçi aldınız. 4. yabancı uyruklu işçiyi almak istediğiniz zaman yine istihdam ve mali yeterlilik kriterlerine uymanız şartı aranıyor. Yabancı uyruklu işçi çalıştırabilmek için mali yeterlilik kriterini ve istihdam kriterini sağladınız. Şimdi gelelim ücret kriterine. Çalıştıracağınız yabancı uyruklu işçiye asgari belli bir ücretin altında ücret ödenmemesi gerekiyor. Bunların ne olması gerektiği asgari sınırlarda yapılacak işe göre belirlenmiş. Nedir bunlar diyecek olursanız, örneğin üst düzey yöneticiler ve pilotları işe aldığınız zaman, yabancı uyruklu olarak işe aldığınız zaman asgari ücretin 5 katından. Mimar ya da mühendisleri yabancı uyruklu olarak işe aldığınız zaman asgari ücretin 4 katından, diğer yöneticileri işe aldığınız zaman asgari ücretin 3 katından, uzmanlık ve ustalık gerektiren bir işi yapmak üzere bir yabancı işe aldığınız zaman asgari ücretin 2 katından az ücret ödeyemiyorsunuz. Ve ev hizmetlerinde çalıştırmak için işe aldığınız yabancı uyruklu işçiye ve diğer mesleklerde çalışanlara da en az asgari ücretten az ücret ödeyemiyorsunuz. Biliyorsunuz bir yabancı uyrukluyu işe almadan önce onunla iş sözleşmesi yapmanız gerekiyor. Bu iş sözleşmesine de işte bu ödeyeceğiniz miktarı bu kriterlere uyarak, yani bu kriterlerin altında olmamak üzere sözleşmeye yazmanız, sözleşmeyi her iki tarafında imzalaması ve bu sözleşmeyi de sisteme yüklemeniz gerekiyor. Yabancı uyruklu işçiler için çalışma izni müracaatları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşgücü Genel Müdürlüğü'nün e-izin sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Yani
bakanlığa veyahut da herhangi bir kuruma gitmeniz, evrakları hazırlayarak elden götürmeniz gibi bir durum söz konusu değil. Sisteme girdiğiniz zaman öncelikle doldurmanız gereken bazı alanlar var. Bu alanları dolduruyorsunuz eksiksiz olarak. İkinci olarak ise sisteme yüklemenizi istenilen belgeleri de tek tek sisteme yüklemeniz gerekiyor. Çalıştıracağınız yabancı için yabancı uyruklu çalışma izni müracaatında bulunacaksınız. Böyle benim gibi masaya oturdunuz, bilgisayarınızı önünüze açtınız. Acaba hangi tür belgeleri sisteme yüklemeniz gerekiyor? Bunlar çok önemli. Şimdi işveren için istenen bir takım belgeler var. Çalıştıracağınız yabancı için istenen bir takım belgeler var. İsterseniz işverenle başlayalım. İlk önce size 3E kuralından bahsetmek istiyorum. İşveren olarak e-devlet şifreniz, e-imzanız ve e-posta adresinizin mutlaka olması gerekiyor. E-imzanız olmadan yabancı uyruklu başvurusu yapamazsınız. E-posta çok önemli çünkü sizinle yapılacak bütün yazışmalar o e-posta üzerinden yapılacak. Tabii ki e-devlet şifresi de olmazsa olmazımız. Şimdi bunları aldınız, masanın önüne oturdunuz. Sizden bir takım şeyleri sisteme yüklemenizi isteyecekler. Tabii ki sistem bu konuda oldukça yardımcı oluyor. Yüklemeniz gereken belgeler orada bilgisayar üzerinde görünüyor ama yine de çok dikkatli olmak gerek. Öncelikle mali durumunuzu tespit eden belgeleri yüklemeniz istenecek sizden. Ne olabilir bunlar? İşte bilançonuz, gelir tablonuz, kar zarar tablonuz, faaliyet belgeniz, vergi levhanız. Bunun gibi belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecek. Yine ödenmiş sermayenizle ilgili ticaret sicil gazetesi ilanı olabilir. Bu yeterli olmuyorsa SMM ya da YMM'den alınan bir rapor isteniyor olabilir ödenmiş sermaye ile ilgili. Buna benzer belgeler. Mali durum dışında NACE kodunuzla ilgili olarak da sizden ilave bir takım belgeler istenebilir. Örneğin diyelim ki bir kuyumcusunuz. NACE kodunuzda bu kuyumculuk faaliyeti görüldüğü an sistem sizden Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınmış kuyumculuk yetki belgesini isteyecek. Veyahut da diyelim ki bir gayrimenkul ajantanız var. O zaman da sistem sizden yine taşınmaz ticarete yetki belgesini isteyecek. Buna benzer belgeler de sizden istenebilir. Yine belli sektörler için istenebilecek özel belgeler var. Diyelim ki bir öğretmen işe alacaksınız. Yabancı uyruklu bir öğretmen eğitim sektöründe olacağı için bu iş sizden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış bir ön izin belgesi ve kurum açma belgesi istenebilir. Veyahut da hastanenize bir yabancı uyruklu alacaksınız. Sağlık sektöründe olduğu için yine bir kurum açma belgesi ve faaliyet belgesi sizden istenebilir. Bu belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeniz gerekiyor. Yabancı ile ilgili olarak istenen belgelere geldiğimizde ise öncelikle yabancının en az 6 ay süreli ikamet izninin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Burada 6 aydan kasıt ikamet izninin başladığı tarih ile bittiği tarih arasında en az 180 gün sürenin olması gerektiğini anlıyoruz. Yoksa ikamet izninin bitmesine bir ay bile kalmış olsa yine başvuru yapılabilir. İkinci olarak yabancının pasaportunu sisteme yüklemeniz gerekiyor. Diplomasının noter onaylı Türkçe tercümesini sisteme yüklemeniz gerekiyor. Yabancının biyometrik fotoğrafını sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bunun dışında yabancının yapacağı meslekle ilgili istenen bir takım belgeler var. Diyelim ki bir aşçı işe alacak iseniz o aşçının o meslekle ilgili olarak almış olduğu sertifika veyahut da daha önce başka iş yerlerinde aşçı olarak çalışmış ise oralardan alınacak bonservisler sisteme yüklenebiliyor. Veyahut da diyelim ki bir kuaför, bir protez tırnakçı veyahut da bir kurye işe alacak iseniz yine o kişilerin o meslekle ilgili MEP onaylı sertifikaları veyahut da mesleki yeterlilik belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekebiliyor. Yabancı uyruklular için çalışma izni başvurularında en çok hata yapılan iki konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi birden fazla şubesi olan iş yerleriyle ilgili.
Eğer ki iş yerinizin birden fazla şubesi var ise, yabancıyı hangi şubede çalıştıracak iseniz sisteme başvuruyu o şube üzerinden yapmanız ve o şubenin SGK tescil numarasını yazmış olmanız gerekiyor. Diyelim ki bir kuyumcu dükkanınız var ve Ankara'da, Sincan'da, Etimeskut'ta ve Kızılay'da 3 tane şubeniz var. Eğer ki yabancı işçinizi Sincan şubesinde çalıştıracak iseniz Sincan şubesinin SGK tescil numarasını yazmanız ve o şube ile ilgili tüm evrakları sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bu sıklıkla karıştırılan bir husus ve sürecin uzamasına, birden fazla yazışma, mesajlaşma olmasına ve hatta başvurunuzun reddedilmesine bile neden olabiliyor. İkinci yapılan hata ise biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı'nın e-izin sistemi üzerinden yapılıyor başvurular ve sisteme bir takım belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Nedir bu belgeler? İşte bilançolar, gelir tabloları, yabancı uyruklu işçiyle ilgili sertifikalar, belgeler vesaire vesaire. Eğer ki bu belgeleri eksiksiz ya da yanlış olarak yükler iseniz o zaman başvurunuz geri çevriliyor, size ek süre veriliyor böyle bir ay gibi ve sizden eksik belgeleri yeniden yüklemeniz isteniyor ki bu da süreci uzatan bir şey ve hatta belki eğer ki bu ek bir aylık süre içinde yüklemez iseniz başvurunuz reddedilebiliyor. Dolayısıyla yabancı uyruklu başvurusu yaparken lütfen birden çok şubesi olanlar dikkat etsin. İkinci olarak ise tüm başvurularda belgeleri eksiksiz ve doğru olarak yüklemeye çok dikkat edin.